Başaklar, Güneş burcu, Ay burcu, yükselen burcu Başak olan dostlar. 2023 yılı size neler getirecek? Evet, şans gezegenimiz Jüpiter Koç burcunda 17 Mayıs'a kadar seyahatini sürdürürken parasal manada size destek olmaya devam edecek. Şimdi 8. evinizde bir Jüpiter transiti alıyorsunuz ve maddi kaynaklarınız, bankalarla olan, finans göstergeleriyle olan işleriniz, paylaşılması gereken paralar, paylaşılması gereken işte miraslar, emeklilik gibi veya farklı alanlarda bir ticari işle uğraşıyor olabilirsiniz. Bu alanlarda oldukça güzel desteğini size getiriyor ki özellikle gayrimenkuller üzerinden, satışlar üzerinden bir takım kazançlar elde etme olasılığı verecek. Hatta ev almak için bazı kredilere başvurma fırsatı ve orada kolaylıkla bazı kazançlar elde etme yoluna sizi götürebilir. Aslında ben burada bir gayrimenkul alımı satımı, bir toprak alım satımı olabilir mesela veya bununla ilgili bazı gelişmeleri hızlıca hayatınıza getirir. Veya beklediğiniz bir para var, mesela beklediğiniz bir hukuki sürecin sonucu olabilir. Hani burada ödemeler ve paylaşılan kaynaklar dediğimiz zaman genellikle hep karşı taraftan gelebilecek paraları düşündüğümüz için demek ki bu alanlarda aslında şanslı olduğunuz bir süreç olacak 17 Mayıs'a kadar. Peki 17 Mayıs'tan sonra bizim şans, fırsatlar gezegenimiz Boğa burcuna geçerek size neler getirecek? Evet, toprak grubu bir burç olduğunuz için Jüpiter'in Boğa geçişi yıl sonuna kadar, bu arada 2023'ün sonuna kadar sürecek ve sizin için bence özellikle uzak yerlerdeki hedeflerinize sizi götürmek için fırsatlar getirebilir. Yükselenize de tabii, güneşinize de buradan açı yapacağı için beklemediğiniz fırsatları çok daha kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Bunlar uzak seyahatler olabilir, başka ülkeler, başka şehirler, oralarda yapılan işler, ticari konular olabilir, toprakla ilgili bir takım konular olabilir mesela. Yeni bir iş kolu kurabilirsiniz ve oradan uğraştığınız daha öncesi olan konularda bir verimlilik, bir kazanç alma imkanı ve ihtimali de doğacaktır burada açıkçası. Ve bunun yanı sıra da eğitim, kültürel konular, geziler, farklı ülkelere seyahatler gibi alanlarda da fırsatlarınız olacak. Ki siz bu sene evet bir uluslararası işle, bir uluslararası davayla, mesela bir hukukçusunuz, uluslararası davalarla ilgilenebilirsiniz. Daha eğitim sektörüyle ilgileniyor olabilirsiniz. Bir eğitimcisiniz, bir akademik kariyer için, farklı bir konu için buralarda geziler, işte toplantılar olabilir. Bu platformlarda kendinizi göstermek, ortaya koymak için gerçekten uzak ülkeler, başka farklı kültürlerle ilgili en şanslı burçlardan bir tanesi siz olacaksınız. Çünkü burada tutulmalar da gerçekleşecek. Tutulmalar da bu aksı çünkü olumlu yönde de etkiliyor. Bir de hukuki süreçleriniz varsa, işte bir mahkeme gibi durumlarınız, beklediğiniz bir dava sonucu mesela olasılığı varsa, bence burada Jüpiter'in buradan geçtiği süre içerisinde de burada sizin adınıza olumlu şekilde gelişmeler, geri dönüşümler getirebilir. Şimdi Satürn, bizim sorumluluk gezegenimiz Satürn 2,5 yıldır sizin için daha çok günlük yaşamınızı, oradaki sorumluluklarınızı aslında gündeminize getirdi. 8 Mart'tan itibaren Satürn buradan ayrılıyor, Balık burcuna geçiyor ve Başaklar için çok önemli bu. Çünkü Balık tam sizin karşıt alanınız. Bu 2,5 yıllık 2026 yılına kadar sürecek bu Satürn Balık seyahati evliliklerle ilgili konularda bir takım sorumlulukları arttırabilir. Örnek gösterecek olursak, evliliğe hiç sıcak bakmamış bir Başak bile olsanız Satürn'ün buraya geçmesiyle burada bir sorumluluk alma isteği doğabilir. Yani bir evlilik olma durumu artabilir burada. Ya da hayatınızdaki insanların, ya da evlisiniz veya iş ortaklık durumlarınız, projeleriniz var. Buralarda ciddi bazı engellerle karşılaşırken aynı zamanda da ihmal edilmiş tüm konuları yeniden yapılandırmak için sorumluluklarınızı arttıracaktır. Burada daha güçlü çalışacak. En çok kariyer, statü, işle ilgili konular, ortaklı işler, bu alanlarda gelişecek konular. Evet, 2026 yılına kadar 8 Mart'tan itibaren
gündeminizde olacak. Burada çok daha rahat, sağlıklı aslında sonuçlar alabilirsiniz. Biraz akışa bırakarak ilerlerseniz, eğer Satürn balık akışta kalmak demektir aslında. Sonuçların çok daha güzel olacağını görebilirsiniz. Tutulmalarımıza baktığımızda 2 tane güneş, 2 tane de ay tutulmamız var bu sene. İlk tutulmamız 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda. Bu da demek oluyor ki aslında biraz önce bahsettim, Jüpiter'in 8. evinizden geçerken size getireceği para dedim. Miras olabilir bu. Bir toprağın satışından gelebilecek bir para, hukuki bir süreç, bir emeklilik olabilir. Bir gayrimenkullerle ilgili beklenmedik bazı gelişmeler olabilir ama sonuç itibariyle sizin cebinize girecek paradan bahsediyorum sevgili Başaklar. İkinci tutulmamız ise yine buranın tam karşıt alanında gerçekleşiyor ve bu yine sizin para alanınızda olacak. 14 Ekim'de 21 derece Terazi burcunda tam para evinizin girişinizde bir tutulma gerçekleşiyor. Maddi koşulların hızlıca değiştiği, aniden bazı gelişecek konuların kazanca dönebileceği ya da mevcut koşullarınızı bir üst seviyeye taşıyacağınız konu olabilir. Mesela son yıllarda bir iş yapmış olabilir ve onun karşılığı olarak bir beklentiniz varsa işte bunların karşılığını alma süreci olarak düşünebilirsiniz. Çünkü bu tutulma sizin mesleki anlamdaki, yani kariyer alanınızdaki alana da işaret ediyor. Yani bu iki tutulma siz Başaklara para getirecek. Sevgili Başaklar, para ile ilgili dengeleriniz oldukça değişecek. Yani bir yandan gelecek, bir yandan gelecek, bir iş kurma olayı var. Yatırımların geri dönüşümleri var. Oldukça daha çok böyle gündeminiz, güncel hayatınız değil, odak noktanız para olacak. 2 tane daha tutulmamız var. Bir tanesi 5 Mayıs'ta 14 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. Eğitim, öğrenim, uzak seyahatler, ticari konular mesela, kardeş ve yakın çevreniz yine bu alanınızda gerçekleşiyor. Direkt sizi etkileyen tutulmalar değil bunlar. Ancak yakın çevrenizde yaptığınız işbirliklerinin de ilerleyebileceği ya da sonuçlarını alabileceğiniz bir süreç olacak sevgili Başaklar. Diğer tutulmamız ise 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda bir ay tutulmamız var. Bu da sizin için güzel bir tutulma. Evet, 9. ev tutulmaları genellikle güzel haberler getirebilir. Uluslararası konular, eğitim, işte bir farklı ülkeye gitmek için bir yeterli koşulların oluşması, bir hukuki süreçle ilgili bir gelişme olabilir. Gerçekten çok önemli, vizyonunuzu geliştirecek yenilikler, hatta hiç alışık olmadığınız farklı yeniliklerle hayatınız değişiyor. Çünkü orada bir Uranüs var sevgili Başaklar ve Uranüs'ün de etkisini güçlü alıyorsunuz. 28 Ekim'deki 5 derece Boğa burcundaki tutulmadan 23, 24, 25 eğer Ağustos tarihlerinde doğmuş bir Başaksanız çok olumlu, hatta çok güzel etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Çok sürprizli olacak, çok sevindirici gelişmeler sizi bekliyor olacak sevgili Başaklar. Diğer bir önemli transitimiz bu sene 24 Temmuz 2 Eylül arasında Venüs Aslan burcunda retro yapacak sizin 12. evinizde. 12. ev biraz daha geri plan, kendimize ayırdığımız, sakin kaldığımız ya da düşündüğümüz alan olabilir. Direkt sizi etkilemiyor ama ruhsal yönden ciddi etkiler alabilirsiniz. Biraz daha manipüle olduğunuz, biraz daha içe kapandığınız bir süreç olabilir. 9 Temmuz 27 Ağustos arasında ise tabii doğum gününüze de denk geliyor olabilir. Oldukça aktif, heyecanlı, girişken ve önemli konularda başarılara ulaşmak için hiç durmayacağınız bir süreç olacak. O dönemde biraz ufak tefek sağlık sorunları da hayatınıza gelebilir. Onlara da dikkat edin. Küçük böyle operasyonlar geçirmek için de aslında uygun olabilir. Ama size de söylemek istiyorum, eğer estetik gibi güzelleşmeye yönelik böyle bir ya da evlilik gibi, evlilik tarihi gibi önemli konular eğer gündeminizde olursa, gelirse lütfen Venüs retrosunun bitmesini bekleyin. Tekrar hatırlatıyorum, 24 Temmuz 2 Eylül arasında Venüs Aslan burcunda retro yapacak. Çok ciddi konular için bu tarihleri mümkünse tabii ki kullanmamaya çalışın sevgili Başaklar. Ve sizin yönetici gezegeniniz Merkür bu yıl 4 tane retrosunu yine yapacak. Ve 4 retrosu da sizin için çok faydalı çalışacak. Buradan bilesiniz
Özellikle Nisan ayındaki Merkür Retrosu size inanılmaz sürpriz haberler getiriyor. Haberiniz olsun. Doğum haritanıza bakın. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa bu sene yurt dışı kapıları, ticari kapılar, evlilikler gibi alanlar sizi bekliyor diyebilirim sevgili Başaklar. Evet, kanalıma abone olmayı ve her gün yayınladığım günlük burç yorumlarımı takip etmeyi unutmayın. Size çok faydası olacaktır. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.